Herkese merhabalar, ben Gizem. Ev Yeşiline hoş geldiniz. Bugün sizinle tahmin ettiğiniz üzere Monstera çoğaltma konuşacağız. Beni görmeniz biraz zor olacak ama size olabildiğince yakın mesafeden göstermeye çalışacağım nasıl yaptığımızı. İnşallah güzel bir yayın olur sizin için de. Öncelikle size şunları göstermek istiyorum. Bakın bu bir hava kökü. Bu bir hava kökü. Bu da hava kökü. Yani gördüğünüz gibi neredeyse her dal boğumunda, her yapraktan önceki bu boğumda bir tane hava kökü var. Doğal ortamında bitkimiz bu hava kökleriyle, bunlar epey uzun olabilir, metreleri bulabilir. Bakın burada benim epey uzun bir tane var ki normal şartlara göre bu bayağı kısa bir hava kökü. Bu hava kökleriyle gelir, böyle ağaçlara tutunur ve yukarılara çıkarak, kendini yukarıya iterek, tırmanarak daha iyi güneş almaya çalışır. Tropik ormanlarda büyük yapraklı ağaçların altında yaşar. Dolayısıyla bu hava kökleriyle tutunup daha yukarıya ulaşıp daha iyi ışık almayı hedefler. O yüzden böyle hava kökleri vardır. Bu hava kökleri çoğaltma yaparken bizim inanılmaz işimize yarıyor. Şimdi Monstera çoğaltırken dikkat etmeniz gereken şey bir kere en az 3-4 yapraklı Monstera olması. Eğer anne bitkinizde sadece 2-3 tane yaprak varsa ondan çoğaltma yapmaya kalkmak anne bitkinin de güçsüz düşmesine neden olabilir. Yaprak tamamen açılmadıysa, burada olduğu gibi böyle minicik bir yapraksa bu yapraktan alıp çoğaltmaya çalışmak çoğaltacağınız çeliği de riske sokar, anneyi de riske sokar. Mutlaka yetişkin, en az 4-5 yaprağı olan bir Monstera tercih etmek çok önemli. Çoğaltma yaparken ne yapıyoruz? Kesinlikle bir makasımız olacak ama steril olacak. Evimizde bol bol dezenfektan var maalesef Covid sebebiyle. Mutlaka bunları dezenfekte etmeyi unutmayın bitkilerle iş yaparken. Monstera sadece bu yaprak ile köklenmez. Siz sadece bu yaprağı kesip suya koyarsanız Monstera'nızı çoğaltamazsınız. Mutlaka burada olduğu gibi bir hava kökü bulmanız lazım. Ben şimdi benimkini kıyıp kesmeyeceğim çünkü bu kadar boya ulaştırmak için gerçekten çok uğraştım. Ama önceden çoğalttıklarım var. Nasıl köklendiğini ve nasıl toprağa geçireceğinizi de size anlatacağım. Benim önerim bunu bir sabah saatinde yapmak. Sabah saatinde yaparsanız ertesi güne kadar ya da öğleden sonraya kadar bu yara birazcık kapanır, rahatlıkla suyun içerisine koyabilirsiniz. Bu bıçağımı aldım ya da makasımı. Şurada hava kökü var. Şu parmağımın bakın arkasında. Bu hava kökünün altından kesiyorum. Ne kadar altından? Diyelim ki arada bir serçe parmak kalacak kadar. Yani şu ana gövdesinden kesmem lazım. Mutlaka da burada bir tane hava kökünün olması gerekiyor. Bunun altından böyle pıt diye kesiyorum. Ondan sonra suya koyacağım. Evet, dev Monstera'yı kaldırdım. Dediğim gibi kıyıp da onun dalını kesemiyorum. Çünkü çok uzun zamandır bekliyorum büyümesini ama öncesinde çoğalttığım pek çok Monstera yanımda var. Bir tanesi, beni sıkı takip edenler hatırlayacak, Aydın'da serada unuttuğum ve bir gün içerisinde tamamen bütün yaprakları neredeyse kararan, hatta şöyle göstereyim. Bakın bu yapraklarının kenarları kurudu ve bunlar düştü. Böyle biçimsiz filan bir Monstera var. Ben aynı size gösterdiğim gibi mutlaka bir tane kökü olacak şekilde bunu kesip suya koydum. Ve şimdi size bunun nasıl köklendiğini göstereyim. Gördünüz mü? Şurası hava köküydü. Bu hava köküyle birlikte suya koydum. Buradan bir yaprak çıktı. Bu yaprak böyle büyüdü ama ayrılmadı. Şimdi o yaprağın yanından bir tane daha yaprak çıkıyor ve o yeni çıkan yaprağın da yanında bir hava kökü var. Suya koyduğunuzda çok hızlı köklendiğine şahit olacaksınız. Bu da yine bir diğer yapraktı. Bu da böyle epey sağlıksızdı. Fakat yaprağın ana damarı sağlıklıysa, ana damarından besin iletebiliyorsa o zaman suda köklendirme deneyebilirsiniz. Mesela Monstera'nızda bir sıkıntı var, bir problem oluştu. Derhal bir tane kesik alıyoruz. Mutlaka bir an önce çoğaltmaya çalışıyoruz. Allah korusun anne bitkiyi kaybedersek en azından yavruyla hayatına devam etmesini sağlayabiliriz. Bu arkadaşın da sadece böyle bir yaprağı vardı. Yanında hatta bu 2 yaprak bile yoktu. Çünkü benim Monstera'm bayağı sıkıntılı durumdaydı. Ben hava kökü olduğunu tahmin ettiğim yerden, gövdeden bir kesik aldım. Aynı size gösterdiğim gibi. Bakın yaprağın bitişi şurası. En az 2-3 parmak
altından keserseniz tek yaprak olsa bile köklenir. Ama hiçbir zaman sadece bu yaprağı kesip köklendirme yapmıyoruz. Mutlaka gövdeden de bir bölüm kesmemiz gerekiyor. Buradan kök çıktı. 2 ya da 2,5 ay sonra falan çıktı. Yani inanılmaz zor bir süreçti benim için. Çünkü aldığımda dev gibi bir monsteraydı ama maalesef kaybetmek üzereydim dediğim gibi. Sonra buradan böyle bir yaprak çıktı. Bakın şimdi bu nasıl delikli oldu. Bu deliksiz oldu. Bunlara çok takılmıyorum. Bu hale gelmesi benimkinde çok büyük problem olduğu için yaklaşık 4-5 ay sürdü. Sizinki çok daha hızlı köklenebilir. Nerede yapıyoruz? Böyle bir kavanoz, bildiğiniz mutfakta kullandığımız kavanozlardan alıyoruz. Bu kavanozun içerisine koyuyoruz kesiğimizi. Gövde bölümü var ya kestiğimiz. O kısım mutlaka su içerisinde duracak. Her seferinde suyu değiştirmenize gerek yok. Ama suyu bulanık görüyorsanız, hele bunu aydınlığa koyduğunuz için yosunlanma gördüyseniz işte o zaman mutlaka değiştirmeniz lazım. Bazen şöyle şeyler oluyor. Bunu suya koydunuz, burada kararmalar başlıyor. Şimdi öncelikle bu yaprağın içerisinden yeni yaprak çıkarken şurada bir yaprak kılıfı vardır. Bu yaprak kılıfı Potos'ta da, Monstera'da da, anne bitkinizde de öyle mutlaka kurur. Ama bu çocuk suyun içerisinde olduğu zaman bu bölümler kararır. Şurada bakın hafif kararmada göreceksiniz. Ben o zaman ne yapıyorum? Elime kuru bir kağıt havlu alıyorum. Bu kağıt havluyla çıkarıyorum. Mutlaka bu kararan, çürüyen bölümlerini siliyorum. Onları bundan uzaklaştırıyorum. Yoksa çürümeye başlayabilir. O zaman köklenme gerçekleşmeyebilir. Güzel ışık alan bir yere koyuyoruz. Şimdi benim evim kuzey cephesinde. Monstera'mı nereye koyuyorum köklendirme yaparken söyleyeyim. Bu şekilde camdan işte bir 20-25 santim uzağa koyabilirsiniz. Aldım geldim 1,5 metre mesafede buraya koyabilirsiniz. Doğal ortamında filtreli bir ışık aldığı için burada da köklenir. Hiçbir problem olmaz. Kalorifer asla yanmıyor. Her seferinde söylüyorum. Kışın monstera çoğaltma yaparsanız daha uzun sürer monsteranızın köklenmesi. Çünkü genelde bitkiler kış aylarında büyümelerini yavaşlatır ya da tamamen uykuya geçer. Bunu bahar aylarında yaparsanız daha hızlı sonuç alma ihtimaliniz daha yüksek. Ayrıca ısı çok önemli. Bitkilerde çoğaltma yaparken çoğaltma yapılan alanın ısısı yani böyle 20 derecenin altına düşmezse çok güzel olur. İçerisine koyacağınız su da oda sıcaklığında bir su olmalı. Eğer çeşme suyu kullanıyorsanız bazen şunları da yaşarsınız. Bu köklerin etrafında böyle beyaz beyaz gövdeye yapışan ya da köklere yapışan mineraller görürsünüz. Bunlar kullanılan suyun içerisindeki minerallerin, çünkü su buharlaşıyor, mineral kalıyor. Su buharlaşıyor, mineral kalıyor. Buraya yapışması, avokado köklendirenler özellikle bunu çok sık görürler. Avokadonun altına yapışır o mineraller, tuzlar. Böyle bir şey olduğu zaman da hafifçe akan suyun altında yıkayabilirsiniz. Böyle elinizle temizleyebilirsiniz. Ama mutlaka oda sıcaklığında su kullanın ki o hücrelerin aktif hale gelmesini destekleyebilmiş olasınız. Benimki artık köklendirme aşamasını geçti ama ben suda bakmaya devam etmeyi düşünüyorum tabii buna. Hemen toprağa almayacağım. Siz ne zaman toprağa alabilirsiniz? Bu hava kökünün üstünden muhtemelen küçük kökler çıkacak. Birkaç tane ana kök istiyoruz köklendirmeyi toprağa alabilmek için. Mutlaka buradan bir kök uzayacak. Mutlaka böyle saçaklı kökleri olacak. Bu kadar uzun olmasına gerek yok. Şu kadar olsa da yeter. Ama ben genelde şöyle yapıyorum suda köklendirmede. Köklendirdiğiniz bitkinin en az diyorum ki onun yarısına kadar gelecek kök çıkarmış olsa daha iyi adapte olabilir. Çünkü bunları toprağa aldığınızda bu köklerden bazıları ölecek. Suyun içerisinde çok rahat oldukları için toprağa hemen adapte olamayabilirler. Bu sebeple en az yarısı kadar kök çıkarınca hani hemen böyle ucundan pıtlattı ben bunu gideyim de toprağa alayım demeyin. Biraz bekleyin, garantili olsun. Bir de ben olsam şunu beklerim. İlla ki buradan yeni bir yaprak çıkardığını da görmek isterim. Adaptasyon sıkıntılı bir süreç çünkü bitkilerde. Toprağa aldığınızda o tembel kökler işte yok suya ulaşamayacak, yok aman benim yerim şöyle diyecek, böyle diyecek. Birazcık stres olacaklar. Çoğaltma yaparken ne kadar iyi büyütürseniz toprağa aldığınızda da o kadar rahat edersiniz. Bunu alacağım, toprağa koyacağım.
su içerisinde olduğu için ilk hafta mutlaka toprağı nemli olacak. Monstera zaten normalde de nemli toprak isteyen bir arkadaşımız. Dolayısıyla toprağının tamamen kurumasına hele ilk bir hafta, 1,5 hafta hiç izin vermeyeceğim. Hafif hafif hep sulayacağım. Biraz böyle bir ay hiç büyüme gerçekleşmeyebilir. Bu esnada toprağı aldığınızda bu yeni çıkan yapraklardan birisi dökülebilir, sararabilir, çürüyebilir. Bunlara takılmayın. Önemli olan şey bitkinin genel formu, bu ana lokomotif yaprağı, ikinci yaprağı falan bunlar sağlıklı mı diye bakacaksınız. Monstera adansoni'yi de aynı potos çoğalttığımız gibi çoğaltıyoruz. Bakın bu benimki epey büyüdü. Şöyle köklerine bakın. Dünya kadar kökü var artık içerisinde. Aynı şekilde söylediğim gibi onun da böyle aralarında minik minik pıtırcıkları vardır. Aynı potosta olduğu gibi yaprak bir de gövdeden bir bölüm alıp mutlaka çoğaltma yapmak gerekir. İlginç bir şey göstereyim size. Bir derin budama videosu vardı IGTV'de. Takip edenler hatırlayacak. Orada şunu denemiştim. Üzerinde hiç yaprak olmadan Monstera adansoni'yi suda köklendirebilir miyim, köklendiremez miyim? Şimdi size göstereceğim. Bakın ne oldu. Bunun üstünde hiç yaprak yok, görüyor musunuz? Bu sadece böyle bir çubuktu. Altında da şurada nod dediğimiz işte bu kökün çıkacağı yeri vardı. Bak şimdi ne durumda? Bir tane buradan yaprak geldi. Buradan da bir tane kök geldi. Yani böyle denemeler yapabilirsiniz. Bakalım ne olacak? Büyüyecek mi, büyümeyecek mi gibi kendinize ufak deneyler yaratabilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir başka ev yeşili videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın.